Merhaba kaptanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İşlerimin yoğunluğu falan derken uzun süredir video paylaşamadım sizlerle. Bugün sizler için yeni bir seriyi başlatmak istiyorum. Bu seride rastgele savaşlarda ikili ya da üçlü TNV filosu üyesi arkadaşlarla ekip olarak oynadığım ve karşımıza aynı şekilde güçlü ekipler geldiği savaşların videolarını bulacaksınız. Özellikle ekip halinde oynamanın önemini anlarken hem de bireysel oyunla takım oyunu arasındaki farkı kavramış olacağınızı umuyorum. Bu serinin ilk bölümünde 3 kere üst üste denk gelen eski Glass üyelerine karşı yaptığımız mücadeleyi bulacaksınız. Bana bu üç savaşta Herni 4 kruzörüyle eşlik eden Cengiz Kaptan'a ve Essex uçak gemisiyle eşlik eden, yoğun bakımlarda koronaya karşı uykusuz dinlenmeden insanlara yardım eden Fahri kardeşime teşekkür ederim. Savaşlarda ufak girdiler yapıp daha iyi anlamanıza katkı yapacağımı umuyorum. Haydi başlayalım. Birinci round. Gefechtsstation! Kafes haritasında alanı ele geçirmek ve elde tutmak savaşları kazanmak için en önemli faktördür. Fakat takımımızdaki iki muhrip ile oynayan oyuncu alanı ele geçirmek yerine harita köşelerine doğru kaçtıkları için savaşı resmen karşı takıma hediye etme gayreti göstermektedirler. Alanı alıp elde tutmamız gerçekten zor gözüktüğü için ana gruptan kopan gemileri teker teker avlayıp en azından gemi sayısından avantaj sağlamak niyetindeyim. Ve sağ taraftan ilerlemekte olan Domdoski kruzörünü gözüme kestiriyorum. Uçakçı arkadaşa ona saldırması için ping atıyorum. Bu kruzöre isabetli atışlar yapmaya çalışırken hafif solumda eski Glass üyelerinin yine toparlanmış vaziyette konum aldığını görüyorum. Gegnerische Torpedos gesichtet! Gegnerische Torpedos gesichtet! Gute Arbeit! Ziel erfasst! Cengiz'in Domdoski'ye son vuruşla işini bitirmesine mütakip alana doğru ileri harekete geçiyorum. Sadece saklanmayı taktik sanan Rus ayısınıklı oyuncuyu gözüme kestiriyorum. Yanına kankasını almış kaya arkasındalar. Bu sırada Cengiz Kaptan kötü konumlandığı ve kruzör ile stabil oynadığı için çok kısa sürede batıyor. Zielbereich erobern! Präzise Her zaman Ziel söylerim, aktiviert! kruzörlerle durmayın, batarsınız diye. 2 adet Conqueror zırhlısı paralel kolunda biraz ileri biraz geri giderek alacakları hasarı paylaşma niyetindeler. Bu hareket tarzı oyunda sık kullanılan bir taktiktir. Zielbereich Hemen erobern! önümde Shimakaze muhribi olmasına rağmen korkmadan ilerliyorum ki bu ikili oynayan zırhları sağlam atışlarla dağılmalarını sağlamam lazım. Ziel getroffen! İkisi birbirinden ne kadar ayrılırsa uçakçı arkadaşın birini yakalayıp bana destek olması o kadar kolay olacaktır. Torpedos! Torpidolar geliyor. İki zırhlı haşe mermileriyle bana atış yapıyor ama hiç panik yapmıyorum.
sakin manevralar ile en azından torpidoların yarısından sıyırmayı başarıyorum. Wir sind getroffen. İngiliz zırhları beni acayip yakıyor. Ama durmam durumunda daha kolay batacağım için sol gözümle Shimakaze Muiri'yi takip ederek üzerlerine doğru ilerliyorum. Wir werden angegriffen. Bahri burada hata yapıyor. Pike filosu ile arkada bulunan zırhlıyı atsa hem batıracak hem de bana bir tur daha atış yapma imkanı olmayacaktı. Torpidoların öndeki oyuncu yatması doğru karar. Wir sind getroffen. Shimakaze Muiri beni aldırış etmeden Rus ayısının tam provasında mevki alıyorum. Ve kendisi sürekli geri gittiği için topları körde kalıyor. Bu oyunda korkak oyuncuların yaptığı ölümcül bir hatadır. Kontrolle. Ziel getroffen. Unser Team eroberte den Bereich. 12K'lık 8'li isabetli güzel bir atışla baş topunu bozuyorum. Rus ayısı için saniyeler sayılı artık. Filomuza yeni katılan Nostradamus nikli oyuncu Rus ayısını suya gömüyor. Kısa bir süre sonra batıyorum ama alandaki çoğunluk bize geçiyor. Bu hareket tarzımda belki 74K ile kill almadan ölmüş olurum ama önünde duran Shikamaze'nin alan dışında kalmasını sağlamış oluyorum. Ekip oyununda gerekirse batacaksınız ve bundan korkmayacaksınız. Cengiz Kaptan çok erken batmış olabilir ama onun hatalı konumlanmasına rağmen sol tarafımda Shimakaze Muiri'nin bana yaklaşmasına mani olmuş ve bu sayede ben daha iyi bir şekilde konumlanmayı başardım. Bizim batmamıza mütakip Fahri Kaptan'ın uçak gemisi ilerlemesi çok doğru bir hareket tarzı olduğunu söylemem lazım. Böylece hem alanın tekrar kırmızı takıma geçmesine mani olduğu hem de Shikamaze Muiribi ile uğraştığı için son 2 dakika sürede etkisiz kalmasını sağladı. Gegner-Team gewinnt. Savaşı baştan muğripler yüzünden kaybetme durumundayken doğru hareket tarzı ile kazanmayı başardık. Hasarlara bakarsak 2 dakika 30 saniye kala batmama rağmen en çok hasarın bende olduğunu göreceksiniz. Korkakça kaya arkası oynayıp sadece alanı alayım derseniz 27K'lık hasar ile rezil olursunuz. İkinci round. Aynı ekiple zaman kaybetmeden tekrar savaşa girdiğimizde aynı ekibin karşımıza geldiğini göreceksiniz. Bu sefer bu olasılığa karşı Republic zırhısını aldım. Ama karşı takımdaki 2 kişi de aynı durumdan dolayı Republic ve Yamato zırhlarını almış. Karşılaşma haritası geliyor. Fahriye uçakları doğru şekilde yollaması için ping atıyorum. Ama
çoğu oyuncunun yaptığı hatayı yaparak uçakları düz bir doğrultuda yolluyor. Défendez notre base. Bu şekilde yollamanız durumunda uçaklarınız etkisiz kalacaktır. Çünkü kümelenmiş zırhlı ve kruzerlerin göbeğine saldırmış olacaksınız. Toplarımı sancak yani sağ tarafımı tevcih ederek hafif iskele yani sol tarafa doğru ilerliyorum. Ennemi en approche. İskele tarafa doğru ilerlerken muhribin bot olduğunu görüyorum ve hız kesmeden devam ediyorum. Hemen arkasında Seattle kruzer'ün geldiğini tespit ediyorum. Cengiz Kaptan da karşılaşma haritasında en hatalı hareketi yapıyor ve sağ tarafa doğru kaçarak hem uçakların saldırı alanına hem de düşman gemilerin merkezine tek başına girmiş oluyor. Bu haritada bu şekilde hareket ederseniz muhripler sizi tespit eder ve düşman merkezinde bulunan zırhlı ve kruzerlere yem olursunuz. Dikkat ederseniz ateş etmek için acele etmiyorum. İyi nişan alıyorum ve 12.5K'lık köşklü atışla Seattle kruzerinin panik haline kaçmasına sebep oluyorum. Bu sayede sol yanındaki Shimakaze muhribini korumuş oluyorum ve ona hareket alanı kazandırıyorum. Avion ennemi en approche. Nous sommes attaqués. Le navire est en feu. Cible verrouillée. Fletcher muhribinin Fruam'dan bana doğru geldiğini görüyorum. Panik yapmadan Tornis'ten giderek fazla açı göstermemeye çalışıyorum. Nous avons touché les... Sizden Seattle kruzerine son atışı nasıl yaptığıma dikkat etmenizi istiyorum. Önce izliyorum ve 3 saniye sonra olacağı yere nişan alıyorum. Détorpille. Navire ennemi verrouillé. Klasik bir şekilde eski Glass Furios'un üyeleri her zaman olduğu gibi yapışık düzende kaya arkası olacak şekilde konumlanmışlar. Boost du moteur activé. Şu an hepiniz kaçtığımı düşünüyorsunuz. Ama aslında kaçmıyorum. Ana toplarımı körde bırakmadan Yamato'ya atışlar yapıp onun beni avlamak için hemen arkasındaki diğer zırhlıdan uzaklaşmasını sağlıyorum. Böylece hem arkadaki zırhlının bana isabetli atışlar yapmasını zorlaştırıyorum hem de Yamato açıldığı için farenin uçakları ile onun sağlığını eritmesini sağlamak istiyorum. Au travail. Avion ennemi en approche. Cible touchée. Rechargement rapide activé. Beni avlamak için takibe gelen Yamato zırhlısına karşı fare yardımcı olmuyor ve beni acayip yalnız bırakıyor. Avion ennemi en approche. Ama Shimakaze muhribi gelmekte olan Yamato'nun işini bitirmeyi başarıyor.
Sol tarafımda Fracture muhribi olmasına rağmen ilerlemeye devam ediyorum ve Minotaur kralizörünü kaya arkasında stabil vaziyette yakalıyorum. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Kralizör ile durursanız patlarsınız. Burada muhribe karşı yaptığım hareket için ufak haritadan bakarak minimum açı vermeye çalışıyorum ve bunda da başarılı olduğumu görüyorsunuz. Défendez notre base. Torpidoların geldiğini görüyorum. Hemen makinelerimi stop ediyorum ve sağa doğru basıyorum. L'équipe est sur le point de gagner. Bu durumda birçok oyuncu sola doğru kaçmaya çalışır ve torpidoların hepsine yem olur. Buradan çıkarılacak ders, düğmeye basarsanız süratiniz çok azalacaktır. Böyle durumlarda stop edip torpidoların geldiği yere doğru dönmeye çalışırsanız süratiniz çok çabuk azalır ve torpidoların bir kısmından kurtulma imkanınız olur. Torpille ennemi repéré. %103K hasar ve 2 kill ile MVP oluyorum. Şimdi sizlere soruyorum. Savunma yapmak daha zevkli yoksa bilinçli atak oynamak mı? Savunma tarzı oynayan Rus ayısının ve kankasının toplamı kadar hasarla savaşa imzamı atıyorum. Her zaman diyorum sizlere. Bu oyunda korkulun ecele faydası olmayacak. 3. round. Aynı ekiple zaman kaybetmeden tekrar savaşa girdiğimizde karşımıza yine aynı ekibin geldiğini göreceksiniz. Bu sefer Hindenburg kralizörünü aldım ama karşı takımda 2 kere üst üste kaybetmenin siniriyle 2 adet Yamato zırhlısını alarak hep yaptıkları savunma tarzı oynamaya karar verdiklerini gösterdiler. Rus ayısı da tek oynamayı bildiği Talha uçak gemisini almış. Kafes haritası geliyor. Bu haritada alanı ele geçirmek ve elde tutmak savaşları kazanmak için en önemli faktördür. Die Schlacht beginnt. Cengiz Kaptan harita sahasına doğru, ben de en solda olacak şekilde savaşa başladım. Zielbereich erobern. Kein Problem. Fahri yine hatalı hareket tarzı ile ilk saldırısını tam düz hatta yapıyor. Süratimi kontrollü şekilde kullanarak sol kanat pozisyonunda konumlanıyorum. Venezia kralizörünü gözüme kestiriyorum. Gegnerisches Team eroberte den Bereich. Shimakaze muhribenin alanı ele geçirme sırasında tespit edilmesi üzerine ilk atışı ona yapıyorum. Sola doğru seri bir dönüş gösterdiği için başarılı bir atış olmuyor. Aktiviert. Venezia'nın bana doğru dönmesiyle 7,5 kilometre mesafede dogfight'a başlıyorum. Venezia orta ağırlıklı bir kruzör olması sebebiyle Hindenburg ile birebir de baş etmesi imkansıza yakın. Jawohl. Size basıp saklanmaya çalışırken Fahri'ye uçaklarıyla Yamato zırhlısına saldırması için ping atıyorum. Wir haben den Gegner getroffen. Ziel getroffen. Wir werden angegriffen. Yamato ve Venezia ile 2'ye 1 kalıyorum. Wir sind getroffen.
Fahri attığım pingi anlamış ve Yamato zırhlısına saldırırken Shimakaze muhribi 6 kilometre mesafemde belirliyor. Venezia ve Shimakaze'yi harita merkezinden uzaklaşacak şekilde sol tarafa doğru beni takip etmelerini sağlıyorum. Gute Arbeit. Präzises Zielen aktiviert. Doğru manevra tarzı ile Shimakaze'nin torpidoların çoğu ziyan olurken 90 saniye boyunca torpido tehdit kalmıyor benim için. Wir sind getroffen. Burada dikkat etmeniz gereken konu saldırı önceliğimi Venezia'ya veriyorum. Gute Arbeit. Venezia'ya karşı sağlık üstünlüğünü kazanmamla beraber sağdan dönüş gösteriyorum. Kaçarken kovalayan durumuna giriyorum. Bereich verteidigt. Wir sind getroffen. Gegnerisches Team eroberte den Bereich. Zielbereich erobern. Shimakaze muhribi yine 6 kilometre önümde bir anda ortaya çıkıyor. Unser Team Bu gibi bir eroberte durumda den kaldığınızda saldırı önceliğinizi muhripten yana kullanacaksınız. Ayrıca Shimakaze'nin torpidolarını tekrar atması için gereken süre dolmuş durumda. Düşman muhrip sis fonksiyonunu kullanarak Montana zırhlısına saldırmak üzere hazırlık yapıyor. Ziel getroffen. Präzises Müteakip atışlarla Shimakaze muhribinin sağlığını azaltıyorum ama bıraktığı torpidolarla stabil vaziyette bekleyen Montana zırhlısını avlıyor. Söylemekten yoruldum. Bu oyunda durduğunuz an battığınız andır. Volltreffer. Shimakaze muhribini batırıyorum ve böylece Fare Kaptan'ın uçak gemisi emniyete alınmış oluyor. Alan bizde ve düşman gemileri çok uzakta olduğu için uçak gemisinin dikkatli bir şekilde alana doğru ilerleyip mesafeyi azaltarak daha fazla saldırı yapması gerekmektedir. Ben de sola dik bir şekilde dönüş göstererek düşman gemilerine yaklaşacak şekilde ilerliyorum. Uzakta sis olduğunu görüyorum. Bu geminin Minotaur kruzörü olduğunu daha tespit etmeden anlıyorum. Çünkü Venezia 3 adet olan sis fonksiyonunun tamamını kullandı. Gegner schwer beschädigt. Präzises Zielen aktiviert. Minotaur oyundaki en hafif kruzörü olduğu için başarılı atışlarla resmen dövüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken önemli nokta, Furvam'da sağlığı bir top mermisi kadar kalmış Venezia kruzörün tespit etmeme rağmen ona saldırmayıp Minotaur'a saldırmaya devam ediyorum. Takımdaki diğer gemi Venezia'yı batırırken Gegner Team gewinnt. ben harita merkezine giderken Minotaur'u batırıyorum. Wir haben das gegnerische Schiff zerstört. Doğru konumlanıp doğru şekilde hareket ettiğim için harita merkezine kalan düşman iki gemisiyle yakın kalmayı başarıyorum. Önemli konu ise Hindenburg ile toplarımı çevirmek yerine gemimi döndürüyorum. Böylece toplarımın tamamının daha kısa sürede atış yapmaya hazır hale getiriyorum. Gegnerische Flugzeuge kommen. Ziel penetriert. Bu sayısı torpido uçaklarıyla saldırdığı halde beni batırmayı başaramazken ben onu Karadeniz'e gömüyorum. Genel olarak bu savaşın analizini yaptığımızda ilk olarak sol taraftan kaçak olarak savaştığımı düşünebilirsiniz. Aslında
7 dakikalık savaşta hiç durmadığımı görüp düşman gemilerinin 3'ünü sol tarafa doğru çektiğimi, teker teker işini bitirdikten sonra sağlığım az olmasına rağmen alan merkeze girdiğimi söyleyebilirim. Böylece karşı takımın kümelenerek savaş nizamı almasına mani olup tek tek işlerini bitirdim. Karşı takımdaki 7 kişiye de saldırmayı başarmış oldum. 119k hasar ve 3 kill ile MVP olmayı başardım. Böylece sizlere 2 adet kafes ve 1 adet karşılaşma haritalarında olacak şekilde hepsi farklı gemilerle oyun tecrübelerimi aktarmış olduğumu umuyorum. Eğer bu videoyu izleyip kafes ve karşılaşma haritalarının analizini daha iyi öğrenmek istiyorsanız şu an yukarıda çıkan linkteki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Anlattığımız şekilde savaş ve harita analizlerimi sizler için devam edeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyor, denizlerinizin sakin, provanızın net olmasını diliyorum.